Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte oval tığ işi çalışmasını yani oval bir tığ işini oval şekilde nasıl döndürürüz ve bununla paspas modelleri, çanta modelleri, bir dantel örtüye nasıl başlayabiliriz ya da şu an için aklıma gelmeyen başka değişik örgü tasarımları nasıl yapabiliriz? Bunun fikrini sizlere yavaş yavaş elimden geldiğince aktarmaya, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Çeşit çeşit başlayabilirsiniz. Ben size en kolay ve basit bir şekilde bir paspas yapımı ya da bir oval çanta tabanının yapımı aşamalarını ya da bir e, dantel örtünün yapım aşamalarını nasıl başlayabileceğinizi yavaş yavaş göstereceğim. Kısaca çok zincir çekmeden, çok da isterseniz sık iğne ile yapabilirsiniz. Tekli trabzanla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ikili üçlü trabzanla yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Nasıl başlayacağınız. Evet, yakınlaştırma, uzaklaştırma yapmaya çalışıyorum. Evet, bunun için ilk önce her zamanki gibi tığımıza yavaş yavaş zincir çekerek başlıyoruz. Buradaki çektiğim zincir sayıları tamamıyla farazi. Sizlere oval tığ işinin yapım aşamalarını göstermek amacıyla. Evet, bakın arkadaşlar. Buradan başlayıp geriye doğru ben şimdi sık iğne ile başlayacağım arkadaşlar. Yani tekli trabzanla ya da sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Pardon, ben tekli trabzanla göstereyim size arkadaşlar. 1 2. Böyle tığın buraya doğru kıvrılabilmesi adına 1 2. Üçüncü zincire tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve bu şekilde tek seferde çıkararak her bir zincire başlama noktasına gelene kadar bu sırayı tamamlıyoruz. Bakın böyle. Zincir çektik. Paspas yapacağız mesela. Bu şekilde battık ve tek seferde çıkardık. Her bir zincire geriye doğru dönüp bu uca kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar. İlk zincir çekmiş olduğumuz noktaya kadar geldim. Buraya kadar buradan geriye dönerek tekli trabzan işlemimi yaptım. Şimdi ipimi kenara alıyorum ve buradan kenar kısmından ovalleştirme işlemine başlıyoruz bu noktada. Bakın burada görmüş olduğunuz delik kısmı oluşuyor böyle ya da oluşmuyor, bazen oluşmuyor. Burayı yine bakın, bu son yaptığımız dahil değil. Buraya bakın. İsterseniz dahil edebilirsiniz. Tercih size bağlı. 1 aynı yere, 2 bir kere daha aynı yere 3 kere batıyorum arkadaşlar. Aynı yere 3 kere tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında ipimi tığımın üzerine doluyorum. Burayı istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane, tercih size bağlı. Ne kadar çok doldurduk, çok kadar çok oval kısmı daha çok genişleyecektir arkadaşlar. Bu noktada arkadaşlar böyle burayı böyle tersten düşünün. Şimdi karşısına yani altından böyle yapmış olduğumuz tekli trabzanları tek tek her bir tekli trabzanın başına batıp tığımızı ipimizin üzerine alıp böyle geriye tek tek dönüyoruz. Batıp en başa kadar geliyoruz. En başa geldiğimizde burada yapmış olduğumuz 3 tane doldurma işlemini yani 3 tane tekli trabzan işlemini bu köşede yapıyoruz. Bakın böyle tek tek her bir şöyle yakından göstereyim. Buraya kadar yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar geliyorum. Bu noktaya kadar geldim. Şimdi buraya bir tane daha yapıp şu tam döneceğimiz yani 3 tane olacak kısma böyle bakın şurayı batıyoruz. Tekrardan göstereyim. Tam şu kısma odaklayalım. Şöyle. Tam şöyle
battık. 1, aynı yere batıyorum. 2, aynı yere batıyorum. 3. 3 tane buraya yaptım. Buraya da 3 tane yapmıştık arkadaşlar. Buraya da 3 tane doldurmuştuk. Şimdi karşıya geçiyoruz. İkinci tura geçiyoruz. İkinci sıraya geçiyoruz. Böyle tek tek en başa gelen noktaya kadar, çoğaltma işlemini yaptığımız noktaya kadar devam ediyoruz. Bakın böyle tek tek tekli trabzan çekerek buraya kadar geliyoruz. Bakın arkadaşlar, ikinci sıraya başladık ve buraya kadar geldik. Bu köşeye geldik. İkinci sıranın oval köşesini yapma aşamasına. Bakın burada 1, 2, 3 tane çoğaltmış olduğumuz bir önceki aşamada delikler var. Yani tekli trabzanlar. Aynı yere batmış olarak yapmış olduğumuz. Şimdi buraya arkadaşlar bu üçün üzerine her birine 2 tane yapacağız. Buraya 2 tane yapacağız. Buraya da 2 tane, yani 3 tane trabzanı, tekli trabzanı 6'ya çıkaracağız. Böylelikle çoğalmaya başlayacak. Yani ovalleşmeye başlayacak. Genişleyerek. Aynı yere 2 kere battım. 3 kere de batabilirsiniz. Tercih size bağlı. Evet, bakın. Ben şimdi doğru orantılı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir battıysam bir önceki yerde, bir sonraki yerde 2 kere batmayı, daha düzgün bir şekil almasını, sayılarıyla doğru orantıda olmasını istiyorum. Evet, 2 kere ikinciyi yaptık. Şimdi üçüncüyü bakın. Köşeyi yapıyoruz. Batıp 1. Bakın aynı yere tekrardan batıyorum. Evet. Köşemiz çoğaldı. 2, 4, 6 tane yaptık. Şimdi burayı, bundan sonraki aşamaya batıp tek tek 1, böyle 2, 3, 4 diye buraya kadar, başa kadar geliyoruz. Buraya geldiğimizde yine buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar öreyim, sonra görüşürüz orada. Bakın arkadaşlar, burayı yaptık, buraya kadar geldik bu köşeye. İkinci sıranın bu tarafa döneceğiz, arka kısmını yapacağız. Bakın burada yine 3 tane bir önceki aşamada yapmış olduğumuz, sonunu tekli battık. Bu. Bir yandakine batıp 1. Aynı yere tekrardan ipimizi tığımızın üzerine alıp yine batıyoruz, çoğaltıyoruz. Bu aşamada yapmış olduğumuz üzere. Ortadakine geçiyoruz. 1. Yine aynı yere batıyoruz. 2. Bakın buna 3. 1. Aynı yere battık. 3. Karşılıklı olarak 6'şar kere, yani 3 tane tekli trabzanın üzerine çift batarak 6 kere çoğalttık. Şimdi burayı yine ikinci sıranın son turunu böyle tek tek tekli trabzan yapıp single kroşe sona kadar gidiyoruz. Oraya gittiğimizde orada da yine çoğaltma işlemi, hep bir köşeleri çoğaltarak dönüyoruz arkadaşlar. İstediğiniz sayıda. Evet, bakın arkadaşlar, 3. sıraya geldik. 2. sıramız bitti. 3. sıraya geldiğimizde 6 tane çift battığımız o tekli trabzanlara geldik. Şimdi bu 6 taneyi arkadaşlar yine çift batıp 12'ye çıkarıyoruz. Bakın aynı yere, bu 6.'nın ilki yine 1. 3. sıranın başlangıcı bu şekilde. 2, 1, aynı yere batıyoruz. 2. Zaten ördükçe kenardaki batmış olduğunuz çift batmalar belli edecektir kendini. 1, 2. Toplamda şu an için 6 tane. Bakın. Yine 1, 2, 8 tane oldu arkadaşlar. Bakın. 9. Aynı yeri tekrardan batıyoruz. 10. Çift battığımız için bakın, bir tane daha çift batma tekli trabzana geldik. 1 ve arkadaşlar yine battık. Böyle 2. Çift batarak ovalleşmesini sağlıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Yine aynı işlemi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Yani
Ben buraya kadar geleyim. Orasını da yapayım. Sonrasında görüşürüz. Evet, bakın bu şekilde dönerek geldik. Yine çift batılan yerlere. Yine çift batıyoruz. Yine 12'ye çoğaltıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, yapım aşamaları ile ilgili merak ettiğiniz, nasıl çoğaltılır diye sormak istediğiniz sorularınız olursa seve seve cevaplarım. Videomun altına sorularınızı yazarsanız. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bakın 12'ye tamamlıyorum şu anda. Güzel günlerle, güzel örgü modelleriyle görüşürüz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane daha arkadaşlar. 12'ye çıkaracağız. Bakın çift. Bir sonraki aşamada 12'nin üzerine çift batacağız yani. 12'yi 12, 12, 24'e çıkaracağız. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Böyle oval taban. Bakın bir patik yaparsınız. Patiğin ön kısmına. Bunu terlik yaparsınız. Terliğin ön kısmına bir toka yaparsınız. Yani paspası bu şekilde penye ipten, hasır ipten. Yani her türlü örgü modelinin tasarımında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapıp 3. sırayı da tamamlıyoruz ve böyle ilerliyor arkadaşlar. Şu şekilde görüntüyü istediğiniz kalınlıkta iplerden örerek kenarlardan doğru orantılı çift çift, üçlü, dörtlü, artık tercih size bağlı arkadaşlar. Kocaman halı yapmak istersiniz. Burayı 3 kere de birinci sırada 3 kere de başlamazsınız. 6 kere de başlarsınız. 6 kere doldurursunuz kenarını. Sonra karşıya 6 kere. 6'yı 12'ye çıkarırsınız. Ya da çift batmazsınız, 3 batarsınız. Yani tercih size bağlı. Orantılı bir şekilde köşeleri çoğaltın. Bu aralarda çoğaltma yok arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.